Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kavran. Kavran'ın mutfak kanalına hoş geldiniz. Hepinizin arkadaşlar Kurban Bayramı mübarek olsun. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber bayramların vazgeçilmez tatlısı olan tel kadayıf tatlısından yapacağız. Şerbetli tel kadayıf tatlısı yapacağız. Hemen gereken malzemeleri sayayım ben size. 1,5 litre sıcak su arkadaşlar veya ılık su. Onu kaynatacağız zaten. 250-300 gram tereyağı. 1 adet limon ama hepsini kullanmayacağız. Yaklaşık 8 su bardağı kadar toz şeker, yarım kilo ceviz içi arkadaşlar, hafif blenderdan geçirdim, ben onu hazırladım ve 1 kilo tel kadayıf. Hemen yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi tereyağımızdan az bir şey alıp tepsimizin altına güzelce yaydıracağız. Ben şu kadar bir şey alacağım ve tepsinin altını güzelce arkadaşlar yaydıracağız. Evet arkadaşlar, güzelce yaydırdım şu şekilde. Hemen tereyağımızı arkadaşlar yaklaşık 300 gram kadar olan tereyağımızı güzelce kaynatacağız. Atalım ve altını açalım. Şimdi arkadaşlar o erimeye başlarken bir yandan da tel kadayıfımızı güzelce ufalayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi güzelce tel kadayıfımızı ayırdım. Kızan tereyağımı arkadaşlar hemen üstüne gezdiriyoruz. Güzelce. Şimdi arkadaşlar elimizle bunu güzelce karıştıracağız. Evet arkadaşlar, güzelce karıştırdım. Şimdi yarısını ayrı bir yere alacağım ki içine ceviz falan da koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzelce bunları eziyoruz. Ben ağır bir madde kullanarak yapıyorum. Daha doğrusu et döveci. Bunu da güzelce eziyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli olacak. Yani dümdüz yaptım arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne cevizimizi koyuyoruz. Her yere eşit bir şekilde yayacak şekilde arkadaşlar. Şimdi üstüne kalan kadayıfımızı koyacağız. Güzelce yaydırarak koyuyoruz ve yine biraz basacağız. Evet arkadaşlar, bunu güzelce cevizini yaydıktan sonra kadayıfını üstüne gezdirdim ve yine aynı şekilde ezdirdim arkadaşlar. Şimdi bunu daha önceden ısıtmış olduğum 200 derecede ısıtmış olduğum fırının içine koyacağım. O sırada da hemen şerbetini yapmaya geçeceğiz arkadaşlar. Bunu fırına koyalım ve gelelim. Evet arkadaşlar, güzelce fırınıma koydum. Daha önceden 200 derecede ısıtmış olduğum fırınıma koydum. Yaklaşık bir 15-20 dakika boyunca o tereyağına koyduğumuz için çıtırlaşacak, güzel bir kıvam alacak. Hemen şerbetin yapılışına geçelim arkadaşlar. 8 su bardağı kadar toz şekeri tenceremin içine güzelce döküyorum. Evet, şimdi şekerimi koydum. Güzelce ılık suyunu üstüne döküyorum. 1,5 litre arkadaşlar. Ve bunu ocağımıza koyuyoruz arkadaşlar. Bunun kaynamasını istiyoruz.
Koydum. Limonunu arkadaşlar şerbetimiz tamamen piştikten kaynadıktan sonra koyacağız ki güzel bir aromatik tat versin. Şimdi limonu sıkarsak arkadaşlar o kadar pek aromatik tat bırakmıyor. Ben size söyleyeyim. Güzelce onu kaynatacağız. Şekeri eriyince zaten kendisi otomatik kaynamaya başlayacak. Evet arkadaşlar, şimdi bunu çıkartacağım ama çıkarmadan önce limon suyu sıkacağım daha doğrusu. Kaynadı, dumanı çıkıyor. Hemen. Evet arkadaşlar, şimdi yaklaşık 2 çay kaşığı kadar sıkıyoruz. Bu kadar yeterli olacak. Şimdi karıştırıyoruz, azıcık bir şeyle limonu sıktıktan sonra kaynatacağız. Ondan sonra dinlenmeye alacağız. Yaklaşık bir 25 dakika falan sürecek bunun dinlenmesi arkadaşlar. Eğer sıcak bir şekilde şerbeti dökerseniz bu sefer yaptığınız kadayıf hamur olur arkadaşlar. Onun için şerbeti soğukken dökmeyi tercih ediyoruz. Evet arkadaşlar, güzelce fırından çıkardım. Nar gibi kızardı kadayıfımız. Şerbetimizi de güzelce soğuttum. Yaklaşık bir yarım saat kadar falan soğudu arkadaşlar. Şimdi ilk önce hemen kadayıfımı kesiyorum. Evet arkadaşlar, güzelce kestim. Şimdi şerbetlemeye geçiyorum. Her yerine arkadaşlar yedirerekten döküyoruz. Evet arkadaşlar, güzelce şerbetini verdim. Üstüne görsellik olsun diye hepsinin üstüne güzelce Antep fıstığı koyacağım. Evet, güzelce tabağıma koydum arkadaşlar. Afiyet olsun. Herkese iyi bayramlar. Aşağıdan yorum beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone de olabilirsiniz. İyi günler. Afiyet olsun.